Halep'in kuşatıldığı vakitte biz Suriye Milli Ordusu'ndaki o komuta kademesindeki Hamza Tugayı'yla Sultan Murat Tugayı'nın yerine biz İdlib'deki Asya'dan gelen savaşçıların varlığını ve onların Türkçelerini şahitlik ettik. Bu bölgede kalan biz HTŞ'yi gördük. Tabii o esnada şu bahsetmiş olduğumuz bu bölgedeki ÖSO vardı. Tabii bu ÖSO kime bağlıydı? Amerika'ya. ABD'ye bağlıydı. ABD ÖSO'su buradan çıktı. M5 karayoluna geldi. Ve bu bölgede bulunan Dürziler dediğimiz kişiler de Şam'a doğru geldi. Bizim Türkiye için en önemli unsurlardan bir tanesi, tehditlerden bir tanesi şu beyaz taralı alanda görmüş olduğumuz YPG, PYD tehdidi. Bu tehdit şu anda en önemli havzayı tutuyor. İnkaz hükümeti nereye evrilecek ve hali hazırda bulunan Birleşmiş Milletler'de temsilcili olan, kaydı olan Suriye geçici hükümeti bundan sonra hangi düzlemde kalacak? Harmon Dağı'na çıktığınız zaman dağın eteklerinde sürekli su kaynaklarını görürsünüz. Dağ 2814 rakımda bulunmaktadır. 2814 rakımlı bu dağda Suriye'nin ve Lübnan'ın önemli su kaynakları Harmon Dağı'ndan gelmektedir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Çok şükür Suriye'de artık yıllardır devam eden Baas rejimi sona erdi. Mazlumların duaları kabul oldu. Şam'da da kutlamalar sürüyor. Herkesin aklında ama şu soru var. Peki ya sonra? Evet, dediğiniz gibi çok şükür Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, bunun yanında 50 yılı aşkındır süren Hafız Esed ve Beşer Esed zulmü ve bunların şurakası olan İran'ın, Hizbullah'ın, Haçlı Şabi'nin ve birçok Şii milis grupların, azınlık olan bu grupların çoğunluk Sünni Müslümanlar üzerinde uygulamış olduğu işkenceler bitti. Ve şu anda insanlar hapishanelerdeki ailelerini arama derdine girdi. Maalesef gördüğümüz üzere Saydnaya hapishanesi büyük bir insani mezara dönüşmüş durumda. Daha çok dünyaya oradan birçok malzeme çıkacağını ümit ediyoruz ve dünyanın farklı bölgelerinde bu şekilde işkence gören insanların da kurtarılması adına bir nokta olur diye ümit ediyoruz ki Suriye için bir dönüm noktasıdır o hapishane. Yıllardır dinlemiş olduğumuz işkenceler, işkence metotları bizzat gözümüzle şu anda televizyonlarda, ekranlarda net bir şekilde görüyoruz. İnşallah oradan çıkanlar ruh sağlığına, akıl sağlığına, vücut sağlığına tekrar kavuşurlar ve Suriye tekrardan eski günlerine, eski günlerinden hatta daha iyi günlerine tekrardan kavuşur. İnşallah hocam. Hala bulunamayan mahkumlarda olduğu söyleniyor. Doğru mu bu? Evet, yani belirtilene göre yerin 3 kat daha altında hapishane inşa etmişler ve farklı tünellerin olma ihtimalleri var. Yani insanların burada çektikleri işkenceler, Suriye'nin biz 14 yıldır çalıştığımız o Suriye coğrafyasında insani yardım olsun bu alanlarda çalışırken birçok sorunları, birçok sıkıntıları ve yine o savaş ortamında bile insanların ortamının kısıtlı olduğunu görürken Saydnaya hapishanesindeki o görüntüleri gördükten sonra yani Suriye'nin o dışarıdaki görüntülere göre kıyaslanmayacak derecede kötü durumdalar ki ailecek hapsedilen, gencecik yaşta hapsedilen, çocuk yaşta hapsedilen ve işkenceye maruz bırakılan ve bu insanların tek tek parçalanarak öldürüldüğü, sıkıştırılarak öldürüldüğü, farklı akla hayale gelmeyecek derecede işkence metotlarıyla öldürüldüklerini biz burada görmüş oluyoruz, duymuş oluyoruz. Hatta aklını yitirenlerin, çıktığı zaman aklını yitirenlerin ve bunların ailesinin bulması için videolarının çekilip Emevi Meydanı'nda böyle bir şahıs var, ailesi tanıyorsa biliyorsa gelsin alsın diye videolarını izlediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Allah inşallah hayırlısıyla bu insanları ailelerine kavuşturur ve ruh sağlıkları, maddi manevi sağlıkları inşallah bir an önce yerlerine gelir. Hocam şimdi peki ya sonra ne olacak dedik. Şimdi Suriye'de hangi gruplar olacak, oraya nasıl inşa edilecek, yeniden bir inşa sürecine mi gidilecek? Bu konuda ne söylersiniz? Evet, Suriye geçtiğimiz günlerde bir hafta 10 günlük içerisinde İdlib'den çıkan HTŞ önderliğindeki gruplar Şam'a kadar gitti. Ancak Suriye'de Türkiye'nin oluşturmuş olduğu bu grupların başını çeken Suriye Geçici Hükümeti var. Ve Suriye Geçici Hükümeti'nin bir başbakanı var, Abdurrahman Mustafa. Kendisi Halep Türkmeni. Ve Halep Türkmeni olan Abdurrahman Mustafa'nın başbakanlığını yürüttüğü Suriye Geçici Hükümeti bugün Suriye'yi temsil etme hakkına sahip. Yani Birleşmiş Milletler'in onayıyla, kaydıyla bu hükümet şu anda yasal ortamda resmi olarak bulunmakta. Ve bu Suriye Geçici Hükümeti'nin aynı zamanda bir ordusu var. Bir Genelkurmay Başkanlığı var ve bu Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı ordu var. Ve aynı şekilde bakanlıkta, bakanlar seviyesinde düzeyde Savunma Bakanlığı bulunmakta. Ve bu Suriye ordusunun da Türkiye oluşturdu. Türkiye'nin oluşturduğu bu Suriye ordusu ve Suriye Geçici Hükümeti şu anda Suriye'yi temsil edecek seviyede Birleşmiş Milletler'de kayıtlı. Tabii bunun yanında İdlib bölgesinde ve diğer bölgelerde de farklı gruplar bulunmakta. Hocam peki ÖSO'yu biliyoruz. ÖSO'dan da bahseder misiniz kısaca? Tabii şimdi Özgür Suriye Ordusu diye tabir ettiğimiz ÖSO 2011'de devrim başladıktan hemen sonra böyle bir tabir ortaya çıktı. Neden? Çünkü rejime bağlı bazı komutanlar
ve bazı siviller rejime isyan ettiği zaman 2011'de rejime karşı isyan başladığı zaman, Suriye devrimi başladığı zaman bir ordu teşekkülüne giriştiler. Ve bu ordu teşekkülüne girişildiği zaman Özgür Suriye Ordusu ve buna ait bir bayrak kullanıldı. Şu anki Suriye'nin özgürleştirilmiş yerlerinde kullanılan 3 yıldızlı bayrak. Emevi dönemi, Abbasi dönemini atıfta bulunan bir bayrak. 3 yıldızlı bir Suriye'nin bayrağını teşkil eden bir bayrak şu anda bulunmakta. Özgür Suriye adı altında çıkan 2011 yılında bu isim daha sonra farklı gruplara doğru evrildi ki bölgeye birçok terör örgütü girdi, birçok radikal gruplar girdi. Şimdi az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi Suriye geçici hükümetine bağlı, yani Türkiye ile beraber hareket eden, Türkiye'nin oluşturduğu, Türkiye'nin desteklediği, Türkiye'nin bunun görmüş olduğumuz harita üzerinde Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptığı, Barış Pınarı Harekatı'nı yaptığı Suriye Milli Ordusu bulunmakta. Bu Suriye Milli Ordusu Türkiye'ye bağlı, Türkiye ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte bu harekatları yapıyor. Tabi geçtiğimiz günlerde yine bu ordu yine aynı şekilde Tel Rifat bölgesini aldı ve Münbiç'i aldı. Yani Türkiye ile beraber hareket eden ordunun adı çok karıştırılan bir konu bu. Suriye Milli Ordusu. Suriye Milli Ordusu'nun dışında İdlib bölgesinde, bu görmüş olduğumuz İdlib bölgesinde HTŞ'nin önderliğini çektiği birçok radikal grup bulunmakta. Hemen alt tarafa baktığımız zaman bu Tenef bölgesi, Ürdün sınırı olan bölge. Tenef Vadisi burası, Tenef Çölü. Tenef'te bulunan bu bölgede de, ki daha sonra değineceğiz, Şam'a gelen gruplar arasındalar. Amerika'nın bizzat oluşturduğu 2015 yılından bu yana desteklediği Sünni Arap aşiretlerinden oluşan burada bir ordu bulunmakta. Ama Amerikan ordusuyla birlikte hareket etmekte ki hatırlarsanız Ocak ayında, hatta Ocak ayının sonu ya da Şubat ayının başlarında Ürdün'de Amerikan üssüne bir saldırı düzenlenmişti. O Amerikan üssüne saldırı düzenlendiği zaman bazı fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Oradaki Amerikan ordusuna ait Özgür Suriye Ordusu adı altında bir grupla orada fotoğraf verilmişti. O fotoğraf bu Tenef bölgesinde bulunan o askeri gruba ait. Bunun yanında hemen Şam'ın alt tarafında Golan Tepelerinin bulunduğu noktada, şu bölgede Kuneytra ve Süveyda bölgesinde Dürziler bulunmakta. Suriyeli Dürziler. Bu Dürzilerin de oluşturmuş olduğu ve Şam'a giren ilk gruplar arasındadır yine bunlar. Bunlar bu bölgede bulunmakta. Ve en önemlisi, bizim için en büyük tehditlerden biri olan, bugün Aynul Arap dediğimiz bu bölgeden başlayıp Türkiye'nin doğu sınırlarını kuşatan YPG-PYD terör örgütü, Türkiye'nin en büyük tehditini oluşturan grup bulunmakta. Ve bu grupların dışında yine aynı şekilde bu El-Badiye çölü olan şu bölgede DAEŞ tehdidi bulunmakta. Şimdi saymış olduğumuz bu gruplar içerisinde ayırt ettiğimiz nokta, Türkiye ile beraber, TSK ile beraber bu harekatları yapan Suriye Milli Ordusu. Yani ÖSO, tamam hepsine ÖSO diyebiliriz ama bizim kendimizle birlikte hareket eden bir ordu var ve bunun adı da Suriye Milli Ordusu. Bunun da bağlı olduğu bir geçici hükümet var. Bu geçici hükümette Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören, Türkiye'nin desteklediği ve Suriye'deki merkezi Aziz olan ve Türkiye ile irtibatlı olan bir Suriye geçici hükümeti. Başbakanı da bu hükümetin Halepli bir Türkmen, Abdurrahman Mustafa. Evet hocam, bu noktada şunu sormak istiyorum. Halep kuşatmasına gidersek Suriye Milli Ordusu'nu Halep kuşatmasında gördük mü? Evet, Suriye Milli Ordusu Halep kuşatması olduğu günlerde TSK'mızla beraber, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle beraber kahramanca Tel Rifat'ı terör örgütlerinden temizlediler aynı dönemde. Ve bunun hemen akabinde Şam'ın alındığı vakitlerde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu Münbiç Harekatı'nı düzenledi. Ve geçtiğimiz günlerde de Suriye Milli Ordusu ile beraber Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'i terör örgütlerinden temizledi. Yani aslında Türkiye'de bu iki bölge biraz daha az konuşulmuş oldu. Aslında bizzat doğrudan bizim Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu operasyondu. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte burada bu operasyonu yapan Suriye Milli Ordusu bu esnada Halep'in kuşatılması, Halep'ten sonra Hama'nın, Hama'dan sonra Humus'un, Humus'tan sonra Şam'ın arka arkaya şu M5 hattı dediğimiz bu hatta ilerleyen HTŞ ve yanındaki diğer gruplarla beraber ilerlerken Suriye Milli Ordusu'na bağlı bazı komutanları biz bu Hama, Humus ve Şam bölgelerinde gördük. Yani aslında Türkiye HTŞ önderliğinde ilerleyen bu grupların yanına kendisini de entegre etmeye çalıştı ki oluşabilecek olan herhangi bir terör koridoruna ya da terör tehdidine karşılık Türkiye Suriye sahasında varlığını korumaya ve aşağı kadar giden o M5 hattı boyunca giden bölgede de kendisine bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber hareket eden Suriye Milli Ordusu'ndan bazı komutanları da buraya gönderdi. Hocam Halep kuşatmasında biz bayrak asan Türkmenleri gördük. Bunlarla ilgili ne söylersiniz? Evet, çok tartışılan konulardan bir tanesi Halep kuşatmasında, Halep'in kuşatıldığı zaman. Şimdi bahsetmiş olduğumuz gibi HTŞ ile birlikte bölgede hareket eden gruplar vardır. Bu grupların arasında Türkiye coğrafyalardan gelen bazı savaşçılar bulunmakta. Bu savaşçılarla biz
Suriye Milli Ordusu'na bağlı büyük, bugün adını bile bildiğimiz, yani Türkiye'de birçok kesimin adını bildiği işte Hamza Tugay'ı, Sultan Murat Tugay'ı gibi Tugayların olmadığını, ancak biz bunların olduğunu gördük. Yani Suriye'nin, Halep'in kuşatıldığı vakitte biz Suriye Milli Ordusu'ndaki o komuta kademesindeki Hamza Tugay'ıyla Sultan Murat Tugay'ının yerine biz İdlib'deki Asya'dan gelen savaşçıların varlığını ve onların Türkçelerini şahitlik ettik. Bunlar da yerlerinden edilen Türkmenler değil mi? Rejim tarafından. Bunlar Asya'dan Suriye'ye savaşmak için getirilen kişiler. Ve biz burada aynı dönemde Halep kuşatılırken, Halep'te o sahneleri görürken biz bir sahneyi daha gördük. Hamza Kuvvetleri Komutanı'nın harekat odasında Tel Rifat'a operasyon emrini verdiğini görmüş olduk. Yani bu da bize aslında neyi gösteriyor? Türkiye ile birlikte hareket eden bir Türkmen grubu var. Ve bu Türkmen gruplar Suriye Milli Ordusu'nun içerisinde. Türkiye burada aslında başka bir operasyon yaptı. Tel Rifat ve Münbiç Harekatı. Ama az önce bahsetmiş olduğunuz, sormuş olduğunuz soru üzerine Asya'dan gelen o getirilen veya gelen o gruplar İdlib bölgesindeyken Halep'e geldiği zaman o Türkçe konuşmaları biz onlardan şahitlik ettik. Bugün videoları tekrar açıp baktığımız zaman lehçelerinin Suriye lehçesi olmadığını, farklı lehçeleri olduğunu biz görmüş olacağız. Evet, açıkça videolarda da bunlar görülüyor hocam aslında. Evet, Suriye'de aslında Türkmen gruplar Halep hattından M5 hattı boyunca gider. Hama Humus bölgelerinde de vardır ama Halep Türkmenleri oldukça fazladır. Hangi bölgelerde hocam? Halep'in Türkiye sınırı olan kırsal bölgelerinde. Bugün hatta Kilis'ten Çobanbey sınır kapısından girdiğiniz zaman, ilk etapta burada girdiğiniz zaman Errai bulunmakta. Yani Çobanbey. Burası aslında Türkmen kentidir. Ve o bölge olduğu gibi Türkmenlerin ağırlıkta olduğu bölgedir. Ve hemen şu görmüş olduğumuz Yaylada, Laskiye hattında da Bayırbucak Türkmenleri bulunmakta. Bugün Bayırbucak Türkmenleri bizim şu Doğu Akdeniz, Doğu Torosların dilini konuşur. Aynı lehçeyi konuşur. Ben kendim Doğu Toroslardan olduğumdan dolayı ben Bayırbucak'a gittiğim zaman hiçbir şekilde anlamama sorunu çekmiyorum. Türkmenlerin çünkü lehçeleri farklı bölgelere göre değişir. Ben bugün Bayırbucak Türkmenlerin olduğu bölgeye gittiğim zaman giyim kuşamdan konuşmaya, lehçeye kadar bizim Torosların dilini, giyim kuşamını, dilini konuşurlar ve giyimiyle kuşanırlar. Halep Türkmenleri ise bizim genelde diğer Güneydoğu Anadolu bölgesinin Türkmenleriyle aynı dili konuşurlar. Aralarında böyle de bir fark vardır. Yani aslında Halep kuşatmasındaki konuşulan videolardaki Türkmenlere dikkatlice izlediğimiz zaman kendilerinin Suriye Türkmenleri olmadığını, yurt dışından, tabii Asya bölgesinden gelmiş ya da getirilmiş Türkmenler olduğunu biz görmüş olacağız. Hocam peki Suriye'deki radikal gruplar kimler? Aslında birkaçını saydınız ama ÖSO'ya bağlı olanları saydınız. Bundan başka neler var bölgede? Şimdi ÖSO adı altında ilk çıkan gruplardan bahsettik. Suriye Milli Ordusu'ndan bahsettik, Türkiye'ye bağlı olan. Ve Suriye'deki radikal grupların başını çeken 2014 yıllarında Suriye'ye giren ve bir hayalet gibi ortalıkta gezen biz DAEŞ'i biliyoruz. DAEŞ bugün Suriye'nin çöl bölgelerinde, PYD, YPG sınır bölgelerde, bu bölgelerde hayatını, varlığını sürdürmekte. Ve bugün Amerika'nın yaptığı açıklamalarda biz DAEŞ tehdidini durdurmak için Suriye'deki müttefikimiz olan YPG, PYD ile beraber hareket edeceğiz açıklamalarında bulundu. Yani aslında bizim hala şu anda gerek sınır güvenliğimiz, gerek Suriye konusunda hala biz rahatlamamak için aslında bir nedenlerden bir tanesi de Amerika'nın yapmış olduğu açıklama. DAEŞ'i söyledik. Bunun yanında yine aynı radikal grupların bulunduğu bölge İdlib bölgesiydi. İdlib bölgesinde de HTŞ bu radikal örgütlerin başını çekiyor ki aslında şöyle de bir durum vardır. Arşivi, haberleri karıştıranlar bunu göreceklerdir. İdlib'deki radikal gruplar HTŞ dahil Türkiye'yi tekfir ederler. Bu yayınlarda da mevcuttur. Daha önceki adı En-Nusra'dır. En-Nusra'ya evrilmeden önce aynı şekilde Ebu Muhammed Colani'nin kendisinin Irak'taki hapishanelerde kaldığı dönemde ve Suriye gelişinde El-Kaide, daha sonra DAEŞ'le olan irtibatı ve onlardan resmi olarak bağını koparıp İdlib'e geldiği zaman, İdlib'de Cephetün Nusra'yı kurduğu zaman ve daha sonra 2018'de onu feshedip yerine Heyet Tahrir-i Şam'ı kurduğu zaman İdlib'e konuşlanmış oldu. İdlib'e konuşlandığı zaman şöyle de bir durum gerçekleşti. Suriye'de 2017-18 yıllarında, hatta 16'nın sonlarında Doğu Guta'nın tahliyesinde, Şam'daki Doğu Guta bölgesinin tahliyesinin hemen akabinde Suriye'nin muhtelif bölgelerinden birçok radikal savaşçı İdlib'e getirildi. Ve İdlib radikal grupların merkezi haline geldi. Ve bu merkezi haline gelmesiyle beraber şöyle bir gerçeklik daha oluştu İdlib bölgesinde. Bugün bunu aslında biz Şam'ın girişlerindeki drone görüntülerinden görüyoruz. Bugün İdlib bölgesinden giden insanların Hama, Humus ve Şam şehir girişlerinde ne kadar trafik oluşturduğunu görüyoruz. Yani İdlib bölgesindeki mültecilerin birçoğu bu M5 hattında oluşan Şam'a kadar inen bölgedeki
mültecilerin geldiği nokta oldu. Tabii buradaki mülteciler sadece İdlib'e gelmedi. Lübnan'a da gitti, Ürdün'e de gitti. Ancak İdlib'deki nüfusun çoğunluğu Hama, Humus ve Şam'dan geldi. Türkiye'yi biliyoruz zaten. Türkiye'deki Halep ve Halep kırsalından geldiğini biliyoruz. İlla ki diğer bölgelerden var ama Halep ve diğer kırsallarından geldiğini biliyoruz. İşte tam bu noktada İdlib'deki bu radikal gruplar buraya toplandığı zaman burada Suriye'nin iç göç dediğimiz olay gerçekleşti ve orada da 5,5 milyona yakın insan mülteci konumuna geldi ve Türkiye'nin önderliğinde bir biriket ev seferberliği başlatıldı. Bunu da izleyenler hatırlayacaktır. Türkiye'deki sivil toplum kurumları, Türkiye'deki hayırseverler buradaki 5,5 milyon insana yetecek şekilde kimisi kaldığı yerleri iyileştirmek bazında olsun, kimisinin bulunduğu ortamı değiştirecek ya da daha iyi hale getirme olsun. Geri kalan insanlar için de ev yaptırdılar ve ev yaptılar. İşte tam bu noktada HTŞ'nin ve radikal grupların ve 5,5 milyon mültecinin yıllarca bu bölgede yaşadığını da bildirmemiz gerekiyor. Hocam peki Türkiye'nin burada yerel unsurlara yönelik bir operasyon oldu mu? Orada Bahar Kalkanı harekatımız oldu. Burada hava gücümüzün de ne kadar güçlü olduğu aslında görüldü. Burada bir yerel unsurlara karşı bir operasyon yapıldı mı? Türkiye buradaki HTŞ ve diğer radikal unsurlara karşı bir operasyonda bulunmadı. Hatta Afrin'in bir diğer girişi de Reyhanlı'dan geçilmektedir. Kilis'ten geçildiği gibi Reyhanlı'dan da bir geçiş vardır. Ama Hatay'ın genel olarak hatları İdlib kırsalına çıkar. Şu Yayla Dağı'nın dağlık bölgesinde ise Bayırbucak tarafına çıkar. Yani Kesep kapısı dediğimiz, Kesep'ten de Bayırbucak, Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgeye çıkar. Türkiye'nin bu bölgedeki Hatay'ın hemen alt komşusu olan İdlib tarafındaki gruplara karşı bir operasyonu olmadı. Çünkü burada yaşayan zaten 5,5 milyon mülteci vardı. Buradaki 5,5 milyon mülteciyi en ufak bir hareketliliği Türkiye'ye ne kadar zarar doğuracağını Türkiye bunları hesaba kattı. Yani Türkiye'nin burada İdlib'e karşı operasyonda geri durması ya da bu operasyonu gündeme getirmemesi ya da buradaki grupları kendisiyle ilgili konuda birleştirme, yani Suriye Milli Ordusu ile ilgili konuda bu tarafları müzakere olsun, diğer konularda olsun, yani operasyon üzerine gitmemesi buradaki insani durumdan kaynaklıdır. Bu da Türkiye'nin insani diplomasi üzerine koymuş olduğu emekleri de göstermektedir. Tabii 5,5 milyon insan varken burada aynı zamanda radikal grupları bir araya getirmek ya da radikal grupları buradan temizlemek, radikal grupları radikalliğinden çıkarıp Suriye Milli Ordusu'nun içine dahil etmek gibi herhangi bir çatışma ortamına girmekten kaçındı. Çünkü burada bir dram yaşanıyordu. 5,5 milyon insan burada savaşın vermiş olduğu o mağduriyetle burada hayatını sürdürmeye çalışıyordu. Evet hocam, en son Şam'a ulaşıldı. Şam'da kutlamaları gördük. Bunu nasıl değerlendirirsiniz, neler söylersiniz? Evet, Şam'a harekat az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi İdlib'den çıkan M5 hattı boyunca giden Hama, Humus'a gelen, şu Humus'taki bu bölgede kalan biz HTŞ'yi gördük. Tabii o esnada şu bahsetmiş olduğumuz bu bölgedeki ÖSO vardı. Tabii bu ÖSO kime bağlıydı? Amerika'ya. ABD'ye bağlıydı. ABD ÖSO'su buradan çıktı. M5 karayoluna geldi. Ve bu bölgede bulunan Dürziler dediğimiz kişiler de Şam'a doğru geldi. HTŞ tam Humus'u rejim unsurlarından temizlediği zaman ABD ÖSO'su ve güneydeki Dürziler Şam'a ulaşmıştı. Biri kuzeyden ve diğeri güneyden olmak kaydıyla Şam'ı kuşatıp ve Şam'daki Baas rejimini, yani dolayısıyla Beşar Esad rejimini düşürmüş oldular. Peki hocam, şimdi rejim artık sona erdi. Suriye'yi neler bekliyor? Evet, çok önemli konulardan bir tanesi aslında. Günümüzde konuşulması gereken durumlardan bir tanesi. Sevinçliyiz çünkü bu az önce bahsetmiş olduğumuz İdlib'deki 5,5 milyon insan ve Suriye'nin diğer bölgelerindeki o milyonlarca mülteci, yurt dışına çıkmış mültecilerle 12 milyonu geçen bir mülteci sayısı var Suriyelilerin. Bu insanların artık Suriyeli mülteci statüsünden Suriyeli statüsüne geçtiğini biz görüyoruz ve ümit ediyoruz. İlerleyen günlerde de daha güzel seviyede kendilerinin haklarını, hukuklarını daha insancıl şartlarda alabileceklerini düşünüyoruz. Ancak bizim Türkiye için en önemli unsurlardan bir tanesi, tehditlerden bir tanesi şu beyaz taralı alanda görmüş olduğumuz YPG, PYD tehdidi. Bu tehdit şu anda en önemli havzayı tutuyor. Bugün Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediyoruz. Bugün Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemi bizim sınırlarımızın güvencesi anlamına gelmektedir. Neden? Suriye'nin herhangi bir bölünmeye karşılığında
bizim sınırlarımızın hemen ve Suriye bizim 911 kilometre sınırımız bulunmaktadır. Ve bu sınırlarımızın yarısında neredeyse PYD ve YPG terör örgütünü görmekteyiz. Ve bugün Suriye için, Suriye'yi bilenler bilir, Suriye'nin bugün Fırat Havzası'nı elinde tutan, Suriye'yi elinde tutmuş demektir. Çünkü bugün Irak tarafından gelen petrol hatları ve gaz hatları, bunun yanında şu görmüş olduğunuz Fırat Nehri'nin Suriye'yi başlı başına geçtiği hat, yani tarım arazilerinden tutun petrol yataklarına kadar en önemli bölge şu görmüş olduğumuz Haseke, Deir ez-Zor ve Rakka bölgesidir. Bugün burayı da YPG-PYD tutmaktadır. Ve YPG-PYD'nin tutmuş olduğu bu bölge şu anda Amerikan ordusunun mevcudiyetini de aynı zamanda içinde barındırmaktadır. Ve Amerika'nın her geçen gün YPG-PYD'nin yanında olduğunu belirten açıklamaları da Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından birçok soruyu da kafamıza getirmektedir. Ve bunun yanında burada rejimi deviren bir HTŞ bulunmakta ve İnkaz hükümeti bulunmakta. İnkaz hükümeti dün Suriye Başbakanı'ndan yeni başbakana devir teslim törenini gerçekleştirdi. Ancak şurada biz yine bu soruyu sormamız gerekiyor. Biz Türkiye olarak savaşın en başından bu yana, 2011 yılından bu yana Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan, bugün muhacir ensar ilişkisine girdiğimiz Suriyelilerle 2011 yılından bu yana Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan Türkiye, olayların en başından bu yana içinde bulunan Türkiye ve 4,5 milyona yakın mülteciyi içinde barındıran Türkiye ve Türkiye, Suriye'de şehitler vermiş Türkiye. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarını gerçekleştirmiş ve İdlib'de Bahar Kalkanı harekatını gerçekleştirmiş Türkiye varken ve bu Türkiye'nin elinde bir Suriye geçici hükümeti varken, Suriye geçici hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu varken, Şam'da kurulacak yeni İnkaz hükümeti hangi yönde ilerleyecek ve Türkiye ile olan bağları ne olacak? Esas bizim düşünmemiz gereken nokta burası. Biz şu anda seviniyoruz. Zulmün bittiğine, insanların kurtarıldığına seviniyoruz. Ancak bizim Türkiye'nin yıllardır, 14 yıldır Suriye konusundaki hassasiyeti, Suriye konusunda göstermiş olduğu insani tavır, her ne kadar siyasi çıkarlar üzerine birçok senaryolar dönse de toplum olarak da, devlet olarak da biz Suriye üzerinde insani politika güttük. Ve buradaki terör koridorlarını temizlemeye çalıştık. Ve bu koridorları temizlerken Suriye'nin geleceğini de hazırlamayı unutmadık. Bir geçici hükümet oluşturduk ve bu geçici hükümeti Birleşmiş Milletler'de kaydettirdik. Ve kaydettirirken bir bakan atandı bu geçici hükümete, Savunma Bakanı. Ve bu Savunma Bakanı'nın altında Genelkurmay Başkanı oldu. Genelkurmay Başkanı'nın altında Suriye Milli Ordusu oluşturuldu. Ve biz bu Suriye Milli Ordusu'yla kanımıza karıştı. Yani biz bu operasyonlarda beraber şehit verdik. Ve Türkiye'nin terör koridoru diye adlandırdığı Barış Pınar Harekatı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki DAEŞ, YPG, PYD unsurlarını temizleyerekten Türkiye'nin Kilis, Antep, Urfa, Mardin, Şırnak hattındaki bu hattaki terör oluşturabilecek bu grupları biz temizlerken Türkiye'nin güvenli bölgesini oluşturmuş olduk. Türkiye burada bu kadar bedeller ödemişken Şam'da kurulan İnkaz hükümeti nereye evrilecek? Ve hali hazırda bulunan Birleşmiş Milletler'de temsilcili olan, kaydı olan Suriye geçici hükümeti bundan sonra hangi düzlemde kalacak? İşte bizim sormamız gereken nokta burası. Ve düşünmemiz gereken Suriyeliler açısından artık bir aşamaya evrildi. Ama Türkiye açısından hangi aşamaya evrilecek? Bizim sınırımızın en çok olduğu ülke. Ben o yüzden burada izleyicilerimizden de rica ediyorum bu bölgeye odaklanmalarını, Fırat Havzası'na odaklanmalarını, YPG-PYD'nin hareketlerine odaklanmalarını, aynı zamanda Suriye geçici hükümetiyle İnkaz hükümetinin bir araştırılmasını ve buradaki ilerleyen süreçte ne gibi sonuçlar doğuracağını görmemiz gerekiyor. Ve Suriye'de dün bir olay gerçekleşti. Bugün 10 Aralık yayını çektiğimiz zaman ki yayının tarihini belirtmemiz de şöyle bir önem arz ediyor artık. Suriye'de anlık, dakikalık çok hızlı değişiyor her şey. Evet. Şimdi İsrail dün Suriye'ye savaşı kaydırdığını açıkladı. Açıkladığı zaman Lübnan'ın şu bölgesinde bulunan Harmon Dağı'nı işgal etti. Harmon Dağı bugün Şam'a 40 kilometre mesafededir. Siz Golan Tepelerinden bugün Şam'a 60 kilometre, Harmon'dan 40 kilometrede Şam'a ulaşırsınız. Bugün ben Harmon Dağı'na çıkmıştım Lübnan'dayken. Harmon Dağı'na çıktığınız zaman dağın eteklerinde sürekli su kaynaklarını görürsünüz. Dağ 2814 rakımda bulunmaktadır. 2814 rakımlı bu dağda Suriye'nin ve Lübnan'ın önemli su kaynakları Harmon Dağı'ndan gelmektedir. Aynı şekilde nasıl Ürdün Nehri'ni geçtiğimiz yayınlarda da bahsettik, izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ürdün'deki bu Golan Tepelerinden gelen ve Harmon Dağı'ndan gelen
Şeria Nehri'nin nasıl Ürdün Vadisi'ni beslediğini biliyorsak, Evet. bu Harmon Dağı'nın da bölgedeki insanları, bölgedeki tarım arazilerini beslediğini biliyoruz. İsrail şu anda savaşın taktiksel olarak farklı bir aşamaya evrildi. Bu bölgeden mi girecek İsrail? Tabii, yani bu bölgedeki su kaynaklarını tutaraktan şu anda en önemli stratejik hamlesini yaptı. Ve İsrail dün gece Türkiye'nin Nusaybin ilçesinin hemen yanında bulunan şu noktadaki Kamışlı Havalimanı'nı vurdu. Kamışlı, Nusaybin arası 3,5 kilometre. 3,5 kilometre bulunan bu mesafedeki havalimanını vurdu. Biz bundan, Hava saldırılarını devam ettiriyor. tabii devam ettiriyor. Biz bundan 2 hafta önce zaten neyi konuşuyorduk? Suriye'nin, İsrail'in Suriye'ye girmesini ve girme tehdidini ve bunun akabinde sınırlarımızda oluşabilecek İsrail tehdidini konuşuyorduk. Dün İsrail bunu ilk defa gerçekleştirdi ve sınırlarımızın 3,5 kilometre ilerisinde bulunan, Türkiye'den de seslerinin duyulduğu ve çıplak gözle izlendiği bir hava saldırısı gerçekleşti. İsrail, rejimin buradaki mühimmat depolarını vurduğuna dair iddialar bulunmakta. Ama önümüzdeki süreçte odaklanmamız gereken noktalar, bu bölgeler, Şam'daki İnkaz hükümeti, Suriye geçici hükümeti ve İsrail'in bölgedeki alacak olduğu tavır. İsrail medyasını takip edenler, İsrail ordusunun resmi Twitter hesabını takip edenler, IDF'yi takip edenler görecektirler. İsrail son zamanlarda Gazze ile, Hamas'la, Hizbullah'la ilgili paylaşımlarını azalttı. Ve bu paylaşımları nereye döndürdü? Bu yöne. Suriye tarafına doğru döndürdü. Ve İsrail'in basın sözcüleri bulunmakta. Arap dünyasına ait. Onlar da aynı şekilde yavaş yavaş Suriye'ye doğru gelmeye başladı. Suriye'yi konuşmaya başladı. Diğer Lübnan olsun, Gazze olsun, Batı Şeria olsun. Buradaki konuşmalar daha azalıp esas odaklandıkları noktanın Suriye sahası olduğunu görüyoruz. Yani aslında tamam, gözümüzün önünde burada bir rejimin devrildiği, insanların gerçekten buna seviniyoruz. Çünkü bir zulüm bitti. Ama bunun yanında da Türkiye'mizin, ülkemiz için ve burada bekleyen ordumuzun, emniyet güçlerimiz için nasıl tehditler oluşturabilecek, biz bunları da oturup düşünmemiz gerektiğini söylüyorum.